Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kolayca yapabileceğiniz bademli, fındıklı, elmalı ve orman meyveli soslu çeşitli kurabiyeler hazırladım. Şimdiye kadar deneyen herkes tarafından çok beğenildi. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz kıyır kıyır bir kurabiye tarifidir. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen bu enfes kurabiyelerin yapımına geçelim. Öncelikle yumuşamış bir paket margarini kasemize alıyoruz. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri ilave ediyoruz. 2 adet yumurta sarısı ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Ardından yarım su bardağı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. Bu aşamada ele yapışmayan bir kıvam alıncaya dek un ilave ediyoruz. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ama sizler kontrollü olarak ekleyin. 3,5 su bardağı un ekledikten sonra azar azar ilave edin. Hamurumuz ele yapışmaya bıraktığı anda bizler de un ilave etmeyi bırakıyoruz. Bakın zaten şimdi size kıvamını da göstereceğim. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamurumuz oluyor. Bakın gördüğünüz gibi elim artık hiç yapışmıyor. O yüzden un ilave etmeme gerek kalmadı. Gerçekten şekil vermesi oldukça keyifli. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Hemen hiç beklemeden hamurumu silindir şeklinde yuvarlıyorum. Ve kaç çeşit kurabiye yapacaksam o kadar bezeye ayırıyorum. Ben 4 çeşit yapacağım için 4 eşit bezeye ayırdım. Hemen ilk bezemizi incecik olacak şekilde açıyoruz. Eğer sizin böyle bir hamur açma matınız yoksa mutlaka tezgahınızı çok iyi şekilde unlamanız gerekir. Çünkü hamurumuzu çok ince açacağımızdan tezgahtan kaldırmaya çalıştığınızdan hamurunuz yapışacaktır tezgaha. Ben kare şeklinde kesmeyi tercih ettim. İsterseniz sizler bir bardak ağzıyla da kesip çıkarabilirsiniz. Bunları bademli olarak hazırlayacağız. Olabildiğince hamurumuzu ince açıyoruz. Çünkü bunların üzerine bir de bademli, fındıklı harçlar yapacağımız için hamurumuz kalın olursa lezzetini de tam olarak alamayız. Bakın inceliğini görüyorsunuz. İçinde zaten kabartma tozu olduğu için birazcık da kabaracaktır. Videonun çok uzun olmaması için keserek yayınlıyorum. Şu an ikinci bezeyi açıyorum. Bunları da silindir şeklinde kesmeyi tercih ettim. Fındıklı olarak hazırlayacağız bunları. Evet, şimdi 3. bezemi açıyorum. Bu bezemi de yuvarlak şekilde keserek elmalı kurabiyeler hazırlayacağım. Şimdi artık 4. ve son bezemi açıyorum. Ama dediğim gibi videoyu keserek yayınladığım için gözünüz az gözükmesin. Hayli bereketli bir tarif. Bol sayıda kurabiyemiz çıkıyor. Bu bezemi de kalp şeklinde kesiyorum.
Bunları da orman meyveli soslu olarak hazırlayacağız. Sizler orman meyveli sos yerine çilek reçeli, portakal reçeli, marmelatlar da kullanabilirsiniz. Şart değil. Yeter ki kıvamlı, böyle akıp gitmeyecek bir marmelat olsun. Şimdi kurabiyelerimizin üstüne süreceğimiz fındıklı harcı hazırlayacağız. Öncelikle 2 avuç kadar fındığı toz haline getirmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız hamurun yapım aşamasında 2 adet yumurta sarısı eklemiştik. O yumurtaların beyazlarını ise 2 ayrı kaseye aldık. Biriyle fındıklı harcı, diğeriyle bademli harcı oluşturacağız. Bakın, bir yumurta akına 2 avuç kadar fındık içine döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada 1 yemek kaşığı da pudra şekeri ilave etmemiz gerekiyor. Ben maalesef unuttum. Sonradan aklıma gelince ekledim ama videoda çıkmadı. Sizler muhakkak ekleyin. Kullandığınız yumurtanın boyutuna bağlı olarak kıvam tutturamayabilirsiniz. Eğer çok katı olursa bu durumda biraz daha yumurta akı ilave edebilirsiniz. Burada önemli olan şey kurabiyelerin üzerine rahatlıkla sürebileceğimiz bir kıvamda olması. Bakın, gördüğünüz bu kıvam gayet ideal. Şimdi aynı şekilde bademli olan harcı hazırlıyorum. Açıkçası ben bu kurabiye tarifini fındıklı olarak görmüştüm. Bademli olarak denemek istedim. Gayet de güzel oldu. Sizler de farklı olarak cevizlisini, fıstıklısını deneyebilirsiniz. Eminim hepsi çok güzel olacaktır. Fındığı ve bademi mümkün olduğunca toz haline getirerek kullanalım. Bakın, burada benim bademimin içinde biraz iri parçalar kaldı. Bu da kurabiyelerin üzerine harcı yayarken biraz zorluk yaşamama sebep oldu. Bu aşamada 1 yemek kaşığı pudra şekeri ilave etmeyi de lütfen unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi fındıklı ve bademli harcım hazır. Şimdi kurabiyelerimizin üzerine paylaştıracağız. Kare olarak kestiğim şekillerin üzerine bademli olan harcımdan birer tatlı kaşığı yerleştiriyorum. Aynı şekilde fındıklı harçtan da birer tatlı kaşığı silindir olarak kestiğim hamurların üzerine yerleştiriyorum. Evet, şimdi dikkatlice hamurların üzerine harcı yayıyorum. Hazırladığım kurabiyeler fırında pişerken şimdi elmalı kurabiyeler için elmalı olan harcı hazırlıyorum. Bunun için 2 adet büyük boy elmayı rendeledim ve tavaya alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek elmalar suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Elmalarım suyunu salıp çekti. Bu aşamada 1 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Ardından 1 çay bardağı ceviz ilave ederek son kez karıştırıyorum. İsterseniz bu kısımda ceviz ilave etmeyerek kurabiyeleriniz piştikten sonra elmalı kısmın üzerine çok az miktarda çikolata sıkarak yarım cevizi yapıştırıp kurabiyelerinizi o şekilde de oluşturabilirsiniz. Eminim öyle de çok güzel bir görseli olacaktır. Ben bu defa bu şekilde yapmayı tercih ettim. Evet, elmalı harcımız da hazır. Mutlaka soğuyunca kullanıyoruz. Sıcakken kullanmıyoruz.
Yuvarlak şekil vererek yine yuvarlak olarak kesmiş olduğum hamurların üzerine dikkatli bir şekilde elmalı harcımdan da yerleştiriyorum. Bademli ve fındıklı kurabiyelerimiz 160 derece fırında 15-20 dakika boyunca gördüğünüz gibi gayet güzel renk alarak piştiler. Şimdi ben Marie usulü erittiğim çikolata ile süslüyorum. Bu şekilde uğraşmak istemezseniz eritilmiş çikolatayı direkt batırarak da kurabiyelerinizi oluşturabilirsiniz. Açıkçası bu biraz uğraşmayı sevenler için. Ben şahsen çok zevk alarak yapıyorum. Ama sizin aceleniz varsa, sıkılıyorsanız bu tarz işlerden dediğim şekilde çikolataya batırma yöntemi en kolay yöntem. Çikolatalarını bu şekilde sıktıktan sonra bir miktar buzdolabında dinlendiriyorum. Çünkü üzerlerine çok az miktar daha çikolata sıkacağım. Badem ve fındığı bastırdığımda alttaki çikolatanın dağılmaması için bir miktar soğuması gerekiyor. Üzerlerine farklı renkte çikolatalar sıkarak badem ve fındık yapıştırıyorum. Siz isterseniz ceviz ve antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olur. Elmalı kurabiyelerimi de yine aynı şekilde çikolata ile süslüyorum. Dediğim gibi elmalı harcı ceviz koymazsanız çok az miktarda çikolata damlatıp ceviz yapıştırırsanız üzerine öyle de çok güzel bir görseli olur. Şimdi son kurabiye çeşitimiz için orman meyveli sos hazırlıyoruz. Bunun için ben Dr. Oetker markasını kullandım. Gerçekten lezzeti çok güzel. Paketin arkasına 1 su bardağı ile hazırlanması gerektiği yazıyor. Fakat ben kurabiyede kullanacağım için yoğun kıvamda olmasını istiyorum. O yüzden yarım su bardağı ile hazırlıyorum. Kıvamı koyulaştığında sosum hazır demektir. Zaten kaynamaya başladığı an kıvamı koyulaşıyor. Şimdi size de göstereceğim. Bakın bu kıvamı aldığında artık ocağı kapatabilirsiniz. Kalpli kurabiyelerimizin kapak kısımlarının üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Hazırlamış olduğumuz orman meyveli sostan taban kısmına sürüp kapaklarını yapıştırıyoruz. Orta kısmını da yine orman meyveli sos ile dolduruyoruz.
Ve nihayet kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten yaparken çok keyif aldım ama videosunu düzenlemesi çok zahmetli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte buluşana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şükürle kalın.